İyi günler efendim. Değerli izleyiciler, bugün geçtiğimiz hafta başlamış olduğumuz Konuşan Tarih programımızdaki Ermeni sorununun yeni bir cephesine birlikte göz gezdireceğiz. Bugünkü konumuz, geçtiğimiz haftalarda örneklerini sunduğumuz ve diplomatlarımıza yönelik olan saldırıların toplam bir görüntüsünü ekranlarınıza getireceğiz. Bu hangi ülkede, ne ölçüde, ne boyutlara ulaşmış ona bir toplu bakış sunacağız ve bu toplu bakışı değerlendirdikten sonra da bu konunun peki kaynağı ne idi? Nasıl oldu da yüzlerce senedir yan yana, iç içe yaşayan bu iki unsur, Müslümanlar ve gayrimüslimler ve onların arasında da çok önemli bir yer tutan Ermeniler, yani Osmanlı Devleti'nin milleti sadıka dediği, sadık millet olarak tanımladığı Ermeniler nasıl oldu da bir karşı cephe oluşturdular ve Osmanlı Devleti'nin kendini birdenbire inanılmaz bir sıkıntının, bir ulusal ve uluslararası sorunun kaynağında buldu. Ekranlarınıza zannediyorum yönetmenlerim getirecekler. Şu anda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloyu yakından izleyemeyebilirsiniz. Çok da önemli değil ama ben size onu seslendireceğim aziz dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta içerisinde sunduğumuz tüm o saldırıların toplamı şöyle bir netice veriyordu aziz dinleyiciler. Fransa bu konuda adeta liderliği teşkil ediyordu. Paris, Marsilya, Lyon ve Strasbourg'daki 14 saldırıda toplam 6 şehit ve 6 yaralı vermiştik. Ondan sonra sıra Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyordu. Santa Barbara kentinde, Los Angeles'ta, New York'ta ve Boston'da 10 ayrı saldırıda 4 diplomatımız şehit edilmişti. Sonra İtalya, Roma ve Milano'daki saldırılar, İtalya 8 saldırıyla 3. sırayı alıyordu ve bu böylece devam ediyordu. İsviçre'de, Lübnan'da, İngiltere'de, Danimarka'da, Federal Almanya, Hollanda, Avusturya'da, İspanya'da, Yunanistan'da, Belçika'da, Avustralya'da, İran, Kanada, Bulgaristan'da ve hatta Türkiye'de, yani başkentimiz Ankara'da Esenboğa Havaalanı'nı vurarak, hatta İstanbul'a gelip Kapalı Çarşı'yı vurarak bu eylemlerini sürdürdüler. Peki dünyaya nasıl bir mesaj vermek istiyorlardı? Bu eylemlerin amacı neydi? Dilerseniz buna sondan başa giderek değil, olayın kaynağına inerek. İyi de bu problemler nerelerden itibaren baş vermeye başlamıştı? Geliniz birlikte onu gözden geçirelim. O halde değerli izleyicilerim, bu işin bir tarihsel gelişimi vardır. Ve o tarihsel boyutuna mutlaka bir göz atmalıyız. Tarihsel gelişim deyince elbette ki konuyu haritaların üzerinde bir coğrafya ve bir tarih dersi anlatıyormuşçasına size aktarımda bulunmamda büyük yarar var. Değerli izleyicilerim, uygun görürseniz bu tarihsel gelişimi harita üzerinde birlikte gözden geçirelim. Aslında bazen bir fotoğrafın anlattığını 1000 sayfalık kitaplarla izah etmek mümkün olamayabilir. Bu harita pek çok şeyi çok net ortaya koyabiliyor aziz seyircilerim. Bakınız, o dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun hemen kuzeyinde, bugünkü Çarlık Rusyası'nın öncesi bir Moskova Prensliği vardır. Karadeniz'in hemen kuzeyinde. O dönemde Rusya dediğimiz devlet küçük bir devlettir. Osmanlı İmparatorluğu dünyanın en büyük 5 devletinden biri iken Moskova bir prensliktir. Devletler arasında bile adı geçmez. İşte öyle bir dönemdeyken henüz çar bile olmamış Petro, 1. Petro henüz prensken ülkesine baktı. Çarlık Rusyası bir kara ülkesiydi.
bu ülkenin büyüme şansı yoktu. Çünkü tek bir denizi, tek bir limanı, limanda tek bir teknesi yoktu. Diğer büyüyen ve gelişen ülkelere baktı. Bir Hollanda bile sırf bu sömürgecilik nedeniyle dünyanın en zengin ülkelerinden biri olma yolundaydı. Oysa nüfusu 2 milyondu. Bunun ısrarla olaya baktığında bunun sırrının denizcilik olduğunu anlamıştı. Dolayısıyla Hollanda'ya giderek kılık kıyafet değiştirip bir işçi kılığında Hollanda gemilerine yazıldı, uzak denizlere açıldı ve 2 yıl Uzak Doğu'nun nasıl sömürgeleştirildiğini gördü. Dolayısıyla Rusya'dan Hollanda üzerinden denizlere açılıp okyanus üzerinden bütün dünyayı dolaştı. İşte o bütün dünyayı dolaştı dediğim olguda Uzak Doğu'yu görmesi, bütün bu yolları tanıması çok büyük etken oldu. O zaman bir karar verdi. Tahta geçtiği zaman Rusya mutlaka denizlere açılmalıydı. Zenginleşmenin bir yolu buydu. Çünkü öbür taraftan kara devleti olarak Rusya'ya baktığında güneyi tümüyle dönemin en büyük, çağının en büyük imparatorluğu olan Osmanlı İmparatorluğu'yla çevrilmişti. Rusya'nın güneye doğru büyümesi mümkün değildi. Çünkü onun gücünün çok üzerinde bir Osmanlı İmparatorluğu bütün Anadolu'ya, Balkanlara, Kafkaslara, bütün o bugünkü Irak, Suriye, Arabistan Yarımadası'na ve tüm Kuzey Afrika'ya hakimdi. O güç karşısında Akdeniz'e inme şansı Rusya'nın, dolayısıyla sıcak sulara açılma şansı yoktu. O zaman Çar kuzeye baktı. Biz de bakalım, haritamız üzerinde bakalım. Baltık Denizi'ni gördü. Baltık kıyıları kimin komutasında ona baktı. İsveç'in egemenliğindeydi. O zaman dedi ki, demek ki Rusya yakın bir zamandan itibaren düşmanını tanıyacaktır. Bu düşman kuzeyde İsveç'tir. Ve mutlaka düşmanı yenerek ne yapıp etmelidir? Baltık Denizi'ne çıkmalıdır. İşte Çar 1. Petro, ona Ruslar Büyük Petro derler. Bizim tarihlerimiz ise ondan Deli Petro diye bahseder. Oysa son derece radikal, son derece devrimci, Rusya'nın yetiştirdiği en büyük devlet adımlarından biridir. Buna hiç şüphe yok. Aldığı kararlar sanki delice kararlar olduğu için ona bu lakap takılmıştır. Dolayısıyla İsveç'le savaştı. 1706 yılında İsveç'i yendi ve Baltık'a çıktı. Değerli izleyicilerim, Baltık kıyısında ilk limanını Ruslar böylece kurdular. Kurduğu liman kentinin adını Petrograd koydu. Kendi adını o şehre verdi. Dolayısıyla Petrograd böyle kuruldu. Böylelikle